Merhaba arkadaşlar, Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir örgü modeli öreceğiz. Evet, ipim patikli ip modeli anlatmak için sizlere tığımda numara 3 1,70 milim. Eğer sizler de hazırsanız birlikte örelim. Evet, öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Ben bir miktar zincirimi çekeceğim. Örgümüz 8 ve katları oluşuyor. Siz dilediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz zincirinizi veya yapacağınız projeye göre zincir sayısını arttırıp eksiltebilirsiniz. Bu şekilde bir miktar zincirimi çekip geliyorum. Evet, bir miktar bakın şu kadar zincirimi çektim. Dediğim gibi yapacağınız projeye göre 8 ve katlarından oluşuyor modelimiz. Şimdi burada bakın çektiğim zincirden bir ikincisine ip almadan ikincisine batarak böyle bir sık iğne yapıp yuva oluşturuyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Bakın battığım yer burası. Şimdi sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye bir sık iğne yapacağız. İp almadan bir defa da çekiyoruz. Şimdi bir tane sık iğnemiz oldu. Bakın ip almıyorum. Yanındaki ilmeğe batarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki ilmeğe batarak üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındaki ilmeğe batarak 4 tane yan yana ilmek atlamadan sık iğnemi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine sayıyorum. Bakın en son battığım yer burası. 1, 2, 3, 4, 5.'ye. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yan yana yine 4 tane sık iğnemi tamamlayacağım. 2, 3 ve 4. Bakın. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batarak bir sık iğne yaptım. Burada 2 kere bakın modelimi kurdum. 8, 8, 16 zincirin üzerine dediğim gibi 8 ve katlarından oluşuyor. Evet, şimdi burada 1, 2 modelimizin kuracağımız yerler dönüşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum ve ikinci sırama başlayıp modelimi kuracağım. Şimdi burada bakın bir ilmek tığımın üzerinde 1, 2, 3, 4 defa doladım. Bakın bu ilmek zaten tığımın üzerindeydi. 1, 2, 3, 4 defa doladım. Hemen şurada çektiğimiz bakın zincirin içine batarak şimdi zincirimizi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. 4 defa doladım. 5 defa da çektim. Şimdi ipimin alıyorum tığımın üzerine. Bakın şöyle bu 5 defa da çektiğimiz trabzan gibi hemen şurasından batarak bir, iki defa da çektiğim trabzanımı yaptım. İpimi alıyorum. Aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bir iki tane trabzan yaptım. Bir de zincirim 3. İpimi aldım. Aynı yere tekrar batarak dördüncü trabzanımı yaptım. İp aldım. Aynı yere battım. Beşinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı şekilde 4 defa daha dolayacağım. 1, 2,
3, 4. Bir de ilmeğim vardı tığımın üzerinde. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bakın şu zincirimizi görüyorsunuz, örmüştük burada. Buraya batarak ilmeğimi çıkarıyorum. 1, 2 defa çıkarıp 4 tane ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım. Şimdi 1, 2 defa doluyorum. Burada 4 tane sık iğne yapmıştık. Bakın 1, 2, 3, 4. En başına batarak 1, 2 defa da çektim. Tığımın üzerinde bıraktım. 2 defa doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıp 1, 2 defa da çekip tığımın üzerinde bırakıyorum. 2 defa doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıp 4 defa bu işlemi yapacağız. 1, 2 defa da çektim. Bakın 3 ilmek oldu. 2 doluyorum. Son sık iğnemin içine batarak 2 defa çektim. Şu anda 4 tane trabzan oldu. Bakın burada da ilmeklerim duruyor. Şimdi hepsini içinden bu şekilde çıkartıyorum. Bakın buradaki 3 ilmeğim duruyor. 1, 2, 3 defa da çektim. Çok kolay arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 defa doladım. Diğer boşluğa geçtim. Şimdi ikinci kez modelimizi aynı şekilde kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. İpimi aldım. Şöyle ortasından bakın. Bu şekilde tığımı batarak yine 5 tane trabzanımı yapacağım. Bakın 2 zincirle beraber 3, 4, yine aynı 5 tane buradaki gibi ördüm. Şimdi bakın yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 defa tığıma doladım. Buradaki trabzanın beline dolayarak bakın bu şekilde 1, 2 defa çekip bırakıyorum. Tığımın üzerinde gördüğünüz gibi 4 tane ilmek var. 1, 2 doladım. Buradaki dörtlüye geldim. 4 tane sık iğneye 4 tane trabzan yapacağız. 1, 2 defa çektim. Tığımın üzerinde bıraktım. 2 doladım. Yanındakine batıp 1, 2 defa da çektim. 2 defa doladım. Yanındaki ilmeğe 1, 2. 2 defa doladım. Son sık iğnemi yapacağım bakın. Bu şekilde 4 tane 1, 2, 3, 4. Hemen burada bu 4'ün içinden çıkarıp bu şekilde bakın 2, 4 tane ilmeğim oldu. 1, 2, 3 defa da çektim. Görüyorsunuz. Şimdi tekrar 2, 3, 4 tane doladım. En son boşluğa geldim. Bakın. En son yuvaya geldim. Buraya da aynı şekilde 5 defa da çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 2 tane modelimizi kurduk. Şimdi kenarını yapacağız. 5 defa da çektim. Yine aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Ortasından bakın bu şekilde batarak 5 tane trabzanımızı tamamlıyoruz. Bakın burayla beraber bunun dışında 4 tane yapıyorum. 2, 3, 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Kenarıyla 5 tane oldu. Şimdi burada bakın ipimizi alıyoruz. 3, 4 defa doladık. Burada dönüşte bir yuva yapmıştık sık iğne. Oraya batarak
kenarımızı oluşturacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok kolay. Şimdi burada 3. sıramıza geçiyoruz. Bir zincir 2 çekip en baştaki gözüken bakın ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İlk boşluğa şurada 3 tane zincir çekmiştik. Oraya ip almadan bakın ip almadan şu boşluğa bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Şu anda ikinci kez modelimizi kuracağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Yine bakın buradaki boşluğa 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip burada bakın en köşeye batarak sık iğnemi yapıp kenarımı oluşturuyorum. Şu anda ikinci kez modeli kurdum. Bir üste nasıl geçeceğimizi de göstereceğim. Modelimiz hep bu şekilde devam ediyor. İp kopartma işlemi yok bunda. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim ve ön yüze geldim. Burada yaptığımız işlemi aynı şekilde tekrar edeceğiz. 4 defa dolayalım. Bakın 3, 4. Bu baştakini saymıyoruz. 4 defa doladıktan sonra hemen ilk boşluğa bakın. İlk boşluğa 5 defa da çekeceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Bakın yine 5'li bir trabzan yaptım. İpimi alıyorum. Hemen bakın şu ortalardan batarak yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Baştakiyle 5 olacak. Bakın. 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 zincirimizi unutmayalım. İpimizi alıyoruz. Bakın 2, 3, 4. 4 defa doladım. Hemen şu trabzanın beline dolayarak 1, 2 defa çekip tığımın üzerinde bıraktım. 2 doluyorum. Geldim sık iğne. Burada 4 tane sık iğne yapmıştık. 1, 2 defa çekiyorum. İpimi 2 defa dolayıp aynı yere şu anda birinci sırada gösterdiğimin tekrarını yapıyorum. Bakın. Üçüncü 2 defa doladım. Evet, yine 4 tane trabzanım oldu. 4'ün içinden 5'in içinden çıkarıp şu aradaki bakın ilmeğin arasından çıkartıp 3 defa da çekiyorum. Bu şekilde birinci modelimizi yine kurmuş olduk. 1, 2, 3, 4. Tığımdakiyle 5. Yine ilk boşluğa aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimizi alıp ortalarda bakın bir yere batarak belli zaten. Burada yine 4 tane trabzanımızı öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Bir de baştaki trabzanım 5. Burada kafanız karışmasın. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine bakın 3 ve 4. 4 tane doladım. Yine bu trabzanımın beline dolayarak 1, 2 defa çekiyorum. 2 defa dolayıp bu 4 tane sık iğnemi yapacağım. 1, 2. 2 defa doladım. Hiç ilmek atlamıyoruz. 1, 2. 2 defa doladım. Yanındaki ilmeğe 1, 2. 2 defa doladım. Sonuncu trabzanımı yaptım. Bakın ipimi bu şekilde
5 tanenin içinden çıkarıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Yine 4 defa doladım. Bakın son yuvaya geldim. Buraya da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 defa da çektim. Ortasına batarak 4 tane trabzanımı yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane de baştaki zincirim 5 oluyor. Şimdi burada bakın ipimizi alıyoruz. 2, 3, 4. Burada bir yuva yapmıştık sık iğne. Oraya batarak 5 defa da çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Bakın 2 sıra modelin yapımını sizlere anlattım. Yapacağınız projeye göre daha da büyütüp küçültebilirsiniz. 2 zincirimi çekip yine burada bakın ilk sık iğnemi yapıyorum. Burası kenarları düzgün gelsin diye. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip burada yine 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Son olarak yine aynı şekilde 4 tane sık iğnemi yapacağım. 3 ve 4. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bakın buradaki tepeye sık iğne olarak yapıp ön yüzde tekrardan modelimizi kuracağız. Örgüsü çok güzel. Yeleklere, battaniyelere istediğiniz her projede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle büyük örülmüş parçasını da göstereceğim sizlere. Bakın adını da karmaşık yollar koydum. Gerçekten o şekilde baktığın zaman yani çıkışı olmayan yol gibi gözüküyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.